Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Acıkınca şipşak hazırlıyorum. Bu yemeğin yapımı gerçekten çok kolay, mutlaka deneyin. Bol tartılı, cevizli ve keşli muhteşem oluyor. Tarifimi hiç bekletmeden hemen hazırlıyorum. 3,5 su bardağı unu tezgahın üzerine alıyorum. Ortasını çukur açıyorum. 1 adet yumurta kıralım. 1,5 tatlı kaşığı tuz. Şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. 1 çay bardağı su. Suyu azar azar ekleyerek ortadan başlayarak şöyle orta sertlikte bir hamur hazırlayalım. Hamuru toparlanana kadar yoğuralım. Pürüzsüz bir hamur hazırlayalım. Evet, hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Beze haline getiriyorum. Un serperek oklava yardımıyla orta incelikte olana kadar açalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, şöyle inceltelim. Kenar kısımlarıyla orta kısımları aynı eşitlikte olsun. Hamurumuzu orta inceliğe gelene kadar açalım. Evet, bu kalınlık yeterli olacaktır. Üzerine bolca un serpiyorum. Hafif bir şekilde unu gitmesi için tek tur açıyorum ve oklavaya sıkı bir şekilde sarıyorum. Keskin bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye keserek oklavayı orta kısmından alıyorum. Evet, videodaki gibi hamurumuzu keselim. Şöyle ortadan tekrardan kesiyorum ve küçük kareler halinde hamurumu keserek hazırlıyorum. Dilerseniz daha büyük veya daha küçük de hazırlayabilirsiniz. Evet, hepsini kestikten sonra tek tek bir tabağa açarak alıyorum. En son daha fazla unlarsanız birbirine yapışma olmayacaktır. Tek seferde birbirinden ayırabilirsiniz. Ben fazla unlamadığım için biraz zorlandım. Evet, hamurlarım hazır. 3-4 yemek kaşığı tartıyı şöyle küçük bir tavaya alıyorum. Üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Kaynayan suya tuz atalım. Biraz da sıvı yağ gezdirelim. Hamurlarımızı
Şöyle tek tek kaynar suyun içine atalım ve ara ara karıştıralım. Bu aşamada ocağımızın altı yüksek ayarda olmalı. Evet, tüm hamurları attıktan sonra kapağını da kapatıyorum. Orta ateşte pişirmeyi bırakıyorum. Evet, tartımı da eritiyorum. Tartım eridikten sonra 3-4 yemek kaşığı kadar rendelenmiş keş ekliyorum. Keşle kavrulduktan sonra üzerine şöyle bolca ince çekilmiş ceviz serpiyorum ve birlikte kavurma işlemine devam ediyorum. Evet, hamurlar gördüğünüz gibi suyun üzerine çıktılar, artık piştiler. Fazla suyunu süzerek servis tabağına alma vakti geldi artık. Servis tabağına suyunu sürdükten sonra alıyorum. Keşli, tartılı, cevizli yağdan ara ara dökerek karıştırıyorum. Birbirine yapışma olmaması için bu püf noktası önemlidir. Evet, tüm hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Evet, en son tekrardan üzerine bolca tartılı, cevizli, keşli yağ gezdiriyorum ve karıştırıyorum. Tartınız yoksa tereyağı ile de yapabilirsiniz. Tartı tarifini de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tabak küçük geldiği için şöyle geniş bir tepsinin içine alıyorum ve sıcak sıcak yemeye başlıyoruz. Yanında yoğurt veya ayranla ikram edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.